Sevgili seyircilerimiz, Nur Viral'le Sen İstersen özel canlı yayındayız. Hepiniz hoş geldiniz canlı yayınımıza. Bugün programımızda uzman diyetisyen Elif Melek Avcı bizlerle birlikte. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş Elif bulduk. mi diyoruz, Melek mi diyoruz? Elif diyebilirsiniz Nur Hanım. Şimdi Elif Hanım'la beraber Ramazan'da değişen düzenimize nasıl uyum sağlayacağımızı konuşacağız. Özellikle tiroid hastaları, kalp hastaları, şeker hastaları ekran başındaysa bu ay hepimiz için çok önemli bir ay ama sizin için çok daha önemli. Çünkü bu değişen beslenme düzenine onlar nasıl uyum sağlayacaklar? Onlara en temel uyarınız ne olacak? Öncelikle tabii ki bir tedavi süreçleri varsa, ilaç kullanıyorlarsa mutlaka hekimlerinden onay almaları gerekiyor. Çünkü hekim eğer uygun bulmuyorsa oruç tutmalarını o yüzden çok da sağlıklı sonuçlar vermeyebilir ama biz bugün çeşitli bilgilendirme amaçlı önerilerde bulunacağız. Öncelikle bu bütün hasta grupları için sahur çok önemli Nur Hanım. Birçok kişi sadece su içerek yatıyor. Ertesi gün Ramazan orucunu tutmaya devam ediyor. Oysa ki sahurda aldığımız protein miktarı, doğru besin kaynakları ertesi gün acıkmayı ve kan glikoz seviyesini dengelemeyi destekliyor. Bununla beraber Yani özellikle sahurda ne yiyip ne içtiğimiz, ne tükettiğimiz çok kıymetli. kesinlikle. Aynı şekilde iftarda da. Ramazan'da yaşadığımız en büyük problem kalori ve karbonhidrat bombardımanı. Dolayısıyla böyle olduğu zaman 30 gün ard arda süren Ramazan orucu boyunca vitamin mineral kayıpları olabiliyor. Kas kütlesi azalabiliyor, protein kaybı olabiliyor ve haliyle metabolizma yavaşlayarak Ramazan sonrasında ah ben 5 kilo aldım diye hastalar veya kişiler sızlanmaya başlıyorlar. Dolayısıyla sahurda tükettiğimiz besin grupları burada çok mühim. Neler olabilir mesela sahurda? Mutlaka bir yumurta veya süt veya yoğurt gibi protein kaynağı bir besini eklememiz lazım. Ramazan pidesini çok seviyoruz. Evet kabul ama bunu lütfen sahurda değil iftarda tercih edelim. Özellikle mesela tiroid hastaları metabolizma açısından diğer hasta gruplarına nazaran biraz daha dezavantajlı. Neden? Çünkü metabolizmaları yavaş olabiliyor. Bununla beraber Ramazan ayında metabolizmanın yavaşlamasını engelleyebilmek için de en temel besin grubumuz proteinler. Bunları iyi kullanmamız lazım. Peki bir sahur menüsü yapsanız tabağımızda ne olması gerekiyor? Evet, harika bir soru. Mutlaka sindirim sisteminin çalışabilmesi için lif kaynağı bir besin olmalı. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, mevsimdeki mevsim sebze ve yeşillikleri mutlaka olmalı. Meyve grubundan genelde Ramazan'da hurma tercih ediliyor ama yine kayısı, kuru üzüm veya taze meyvelerden bir seçim yapılabilir. Tabağımızı şu an oluşturuyoruz. Bununla birlikte bir protein kaynağı, mesela haşlanmış bir yumurta veya biraz lor peyniriyle hazırlanmış yağsız bir omlet uzun süre tok tutmanın anahtarıdır aslında. Tam buğday ekmeği kullanabiliriz. Kişinin ağırlığına, yaşına, fiziksel aktivite düzeyine göre ekleyeceğimiz karbonhidrat miktarı değişebilir. Diğer protein kaynaklarından olan mesela probiyotikli yoğurt veya süt veya kefir de burada destekleyici olabilir. Hazırlayacağımız sahur menüsü bu şekilde olmalı. İftardan sahura kadar olan süreçte yeterli su ve sıvı alımı gerçekleşmediğinde yine ertesi gün metabolizmada bir takım sorunlar yaşayabiliriz. Peki kaç bardak su içmeliyiz? 15. 15 bardak. 15 ama daha basit bir hesabımız kiloya, var. yaşa göre değişiyor mu? Tam olarak onu söyleyecektim. Örneğin ağırlığımızın başına 35 mililitre çarpan koyarak ne kadar su ihtiyacımız olduğunu bulabiliriz. Sıvı ihtiyacı da bunun üzerine 1 veya 1,5 litre eklenmiş halidir. Örneğin 60 kilogram ağırlığındaki bir kişinin 35 ile çarptığımızda 1800-2000 mililitre kadar su ihtiyacı olduğunu düşünebiliriz. Ama tabii çok fazla çay kahve içiyorsak bu su vücuttan hızla atılabileceği için lütfen ekstra su içerek bu içecekleri de dengeleyelim. Peki aslında Ramazan ayında en tehlikeli demeyeceğim ama en dikkat edilmesi gereken öğünlerden bir tanesi iftar galiba, değil mi? Kesinlikle. Çünkü bütün gün aç kalıyoruz ve sonra o iftar sofrasına oturduğumuzda adeta gözümüz dönüyor. Şimdi özellikle şeker hastaları için, özellikle tansiyon hastaları için ki tiroid hastaları da hormon dengesi açısından çok önemli. Kesinlikle. Onlar için iftarda en temel uyarınız ne? Tatlıdan uzak durun. En temel uyarı. Hocam nasıl mümkün olacak? Tatlı. Bütün gün aç kalmışsın ve sonunda zaten o uzun açlık seni tatlıya doğru itiyor. Evet, aslında Ramazan'da kilo almamızın en temel sebebi beslenmede dengeyi kaçırabilmek. Ramazan orucu, yapılan bu ibadet bedenen yaptığımız ibadetlerden bir tanesi. Dolayısıyla Ramazan ayının beslenme ayı olduğunu söylemekte fayda var. Bununla beraber iftarda yapacağımız beslenme müdahaleleriyle birlikte neler sağlıyoruz? Örneğin iftara başlarken sıvıları almak gastrointestinal sisteme bir uyarı verir. Der ki ben artık yemek yemeye başlıyorum, sen çalışabilirsin. Yavaş yavaş çorba, şekersiz meyve kompostosu, ayran ve su ile beraber
ilk iftar açılışını yapalım. Sonra bir 5 ila 8 dakika kadar ara verelim. Bu arada sofrayı toplayabilirsiniz, namazınızı kılabilirsiniz veya bulaşıkları kaldırabilirsiniz gibi. Sonrasında protein içeren bir menümüz olmalı. Bu illa her gün kırmızı et tüketeceğiz anlamına gelmiyor. Tavuk, balık, hindi bunlar da protein kaynaklarıdır. Kuru baklagiller, bunları yoğurtla beraber kombinleyebilirsiniz. Bu şekilde bir protein kaynağı yemek olmalı. Sebzeler mutlaka olmalıdır. Ramazan'da sindirim sorunu yaşıyorum, sürekli konstipasyon durumundayım diyenler için koyu yeşil yapraklı sebzeler, mesela lor peynirli roka salatası, bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı mutlaka sofranızda olsun ki sindirim sistemimiz çalışsın. Ayrıca bu yıl Ramazan ayı her geçen yıl daha da kısalmakla beraber günlük süresi daha kısa. Yani 6.30 akşam 7.30 arasında bu saatler arasında akşam yemeği yer gibi besleneceğiz. En büyük avantajımız da bu aralıkla uyku süresi arasında bir boşluk var. Dolayısıyla meyvelerimizi, ara öğünlerimizi ve su tüketimimizi de bu aralıkta sağlayabileceğiz. Bu yüzden bu yıl daha avantajlıyız. Peki bütün bu beslenmeyi göz önünde bulundurduğumuzda hem sağlığımızı koruyacağız hem ibadetimizi en güzel şekilde yapacağız. Şimdi ama tabii şunun da altını çizelim. Bazı metabolik hastalıklarda mutlaka doktora danışılması gerekiyor, değil mi? Kesinlikle ilaç kullanıyorsak. Yani özellikle ilaç kullananlarda. Peki bütün bunları yaptıktan sonra zannediyorum sağlık problemi çekmeyiz. Mesela kabızlık en büyük sağlık sorunlarından bir tanesi Ramazan ayında ve en çok aldığım sorulardan bir tanesi de bu. Ramazan ayında kabızlık için en özel reçeteniz ne olur? Özellikle iftarda ilk besin alımında bahsetmiş olduğum o sıvı grubunu düzenli alırsak bağırsaklarımızı iyi çalıştırabiliriz. Aynı zamanda posa, yani liften zengin besinleri hayatımıza daha çok entegre edersek, Ramazan pidesi veya diğer beyaz unlu, yani işlenmiş tahıllardan zengin gıdaları hayatımızdan çıkarırsak sindirim sorunları yaşamayı biraz daha azaltabiliriz. Çünkü örneğin normalde tam buğday ekmeği yiyen bireyler bile veya kara buğdaylı posalı ekmek yiyenler bile Ramazan gelince haliyle Ramazan pidesini büyük bir özlemle tüketiyorlar. Dolayısıyla bu da sindirim sorunlarına sebep olabiliyor. O yüzden Ramazan pidesinde günlük, yani şöyle bir avucumuzun ya da elimizin ölçüsünde şöyle bir üçgen dilimi sadece iftarda tercih etmek güzel olur. Sürekli konstipasyon sorunu yaşıyorsak da akşam böyle 9-9.30 sularında 21.30 diyelim. Ne yapabiliriz? Probiyotikli bir yoğurt, içerisine bir yemek kaşığı keten tohumu, yaklaşık 20 gram, yani 2 büyük adet kayısıyı doğrayarak içerisine bir silme çay kaşığı kadar tarçın ve bir yemek kaşığı yulafla güzel bir karışım elde edebiliriz ve bu karışımı düzenli olarak tükettiğimizde konstipasyondan korunuruz. Ama asıl mesele diğer bütün besinlerin dengesiyle beraber hareketi de sağlamak. Çünkü birçok kişi Ramazan ayında aç olduğunu düşünerek gün boyunca hareketten kaçınıyor. Yani pil tasarrufu moduna geçiyor. Dolayısıyla bu da kas hareketini azalttığı için maalesef metabolizmayı yavaşlatabiliyor. Peki bazı hastalıklar vardır, metabolik hastalıklar, kişinin kilo vermesine mani olur, değil mi? Mesela hipotiroidi bunlardan mesela biri. hipotiroidin varsa gerçekten yaşam çok zor. Şimdi Ramazan ayında hem hipotiroidi hastası olup hem de üzerine daha çok kilo almamak için, yani oruç tutarak, doğru beslenerek kilo da verebilir miyiz Ramazan ayında? Bu beden ağırlığına, kişinin yapısına bağlı diyebiliriz. Aynı zamanda dediğiniz gibi, sürekli vurguladığımız gibi eşlik eden hastalıklara özgü bir beslenme rutini geliştirmemiz lazım. Özellikle hipotiroidisi olanlar zaten metabolizma hızı olarak biraz daha dezavantajlı grupta diyebiliriz. Özellikle kadınlar. Çünkü normal standart hayatlarında da hareketi azsa, yani fiziksel aktiviteyi düzenli yapmıyorlarsa, haftada 3 gün mutlaka 45 ila 60 dakikalık bir egzersizleri yoksa beslenmelerindeki bozulmalar veya çatırdamalar hızlı bir şekilde yağlanmaya dönüşebiliyor. Buna lipödem de eşlik edebiliyor. Lipödem bel çevresinin ince, basenlerin, kalçaların biraz daha geniş ve hızlı yağlanması gibi tanımlanabilen bir rahatsızlık. Dolayısıyla kas kütlesini korumak burada çok mühim. Besinlerden protein ağırlıklı besinleri tercih ederken buradaki hayvansal yağları da göz önünde bulundurmak lazım. Protein ağırlıklı beslenmek sadece hayvansal kaynakları tüketmek değil, bitkisel proteinleri de dengeli tüketmemiz gerekiyor. Hipotiroidi hastalarındaki temel mesele bazen glutenin yönetimi de olabilir. Dolayısıyla kişiler bunu kendilerinde biraz tecrübe edebilirler. Örneğin beyaz un ve türevlerinden oluşan gıdaları çok fazla tükettiklerinde acaba daha mı hızlı kilo alıyorlar? Veya şerbetli tatlıları tercih ettiklerine daha mı kolay kilo alıyorlar? Yani başkaları 1 kilo alırken onlar 5 kilo mu alıyorlar? Bunun değerlendirmesini kendileri daha iyi gözlemleyebilir. O yüzden bu gruptaki hastaların mutlaka bir beslenme
beslenme ve diyet uzmanlarına danışarak, doktor tarafından da tanı alarak beslenme durumlarını sürdürmeleri önemlidir. Peki ekran başındaki şeker hastaları için Ramazan ayı boyunca en temel uyarınız ne olur beslenme konusunda? Şeker hastalarının durumuna bağlı olarak tabii doktorlar eğer oruç tutma diyorlarsa tutulmayacak. Ama basit insülin direnci olanlar, prediyabetik dönemde olanlar için öğün atlamamak çok büyük bir koşul. Ve aynı zamanda buradaki su ve sıvı alımını, egzersizi dengelemeleri gerekiyor. Eğer diyabetik bir tablomuz varsa mutlaka işlenmiş karbonhidratlardan ve şekerlerden kesinlikle uzak duruyoruz. Aynı şekilde asitli ve gazlı içeceklerden de. Çünkü Ramazan ayında asitli ve gazlı içecek tüketimi de artıyor veya tatlandırıcılı içecek tüketimi de artıyor. Bu da maalesef sizi hızlı acıkmanıza sebep olabilir. O yüzden yine diyabete aday olan hastaların glisemik yönetimini sağlamak için glisemik indeksi daha düşük olan, proteinden zengin, liflerden zengin ve sağlıklı yağlar içeren bir beslenme programı daha iyidir. Uzmanlık alanımız gereği maalesef şu besin mucizedir mutlaka kullanın gibi bir ifade kullanamıyoruz. Herkesin sağlık profili birbirinden farklı. Aslında hiçbir şey mucize değil. Kesinlikle. İnsanın yani doğru bir yaşam şekli belirlemesi kendi için en büyük mucize galiba, değil mi? Daha doğrusu hani iyi bir yaşam şekli belirlediğinde sağlığına kavuşuyorsun. Hem Yani bir mevcuttaki- şeyden mucize beklemek yerine Evet. biz harekete geçtiğimizde sanırım o mucize bize geliyor zaten. Hem Özellikle mevcuttaki hastalığı hastalıklardan korunma yönetebiliyoruz. konusunda da. Kesinlikle. Peki Ramazan ayı boyunca en temel uyarınız ne olacak seyircilerimize? Kendinizi aç bırakmayın, öğün atlamayın. Ramazan Yani mutlaka sahuru yapın. kesinlikle sahursuz oruç tutmayın. Hatta şöyle bir yaşam şekli değiştirilebilir bu önümüzdeki bir ay boyunca. Örneğin sahura kalktığınız saatten itibaren uyumadan, sahurdan sonra gerek ibadetlerinizi yapıp gerek varsa egzersiz imkanınız, örneğin sosyal medyada 15-20 dakikalık evde yapılabilecek egzersizler var. Biz bunların hepsini pandemide öğrendik değil mi? Evde neler yapabileceğimizi. Evde ekmek yapmak yerine egzersiz yapmayı tercih edenler biraz daha avantajlı oldular. Şaka bir yana bu yapılabilecek egzersizlerle sahurdan sonra uyumayarak günü değerlendirebiliriz. Nasıl? Öğlen saatinde birçok kişi öğlen yemeği için vakit ayırıyordu. Bu vakti uyuyarak değerlendirebiliriz. Uyuduğumuzda biraz daha kan glisemisini dengeleyebiliriz. Günün devamındaki açlığı kontrol altına alabiliriz ve iftar saatine geldiğimizde de o şeker dengesini biraz daha koruyabiliriz. Dolayısıyla sahurdan sonra uyumayarak ve iftardan sonraki süreçte de normal rutin işte 23-23-30 saatlerinde eğer yatağa gidiyor ve uyuyorsak o uyku kalitesini de uyku hijyenini de sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla Ramazan'da dengelerin alt üst olmasından ziyade Ramazan'a uygun sürdürülebilir bir performans göstermek daha iyi olacaktır. Uykusuzluk da kilo almaya neden mi? Kesinlikle öyle. En az 500 kalori ertesi gün bir arayışta olursunuz. Böyle tatlı, hızlı kana karışabilecek, enerjinizi artırabilecek bir besin arayışında oluyorsunuz. Uykusuz kaldığımız geceler. Psikolojimiz de bozuluyor. Kaç saat uyku için? Ortalama Yeterli. 7 ila 8 saat ama hangi zaman aralığında uyuduğunuz da önemli. Özellikle 23'ten sonra, saat 23'ten sonra eğer ayakta kalıyor, çalışmaya devam ediyor veya uyuyamıyorsak melatonin salgımız düşüyor. Çünkü melatonin yaşla beraber salgılanması azalan da bir hormon. Bunu sağlayabilmek için mümkün olduğunca erken saatlerde yatıp erken saatlerde kalkmayı tavsiye ediyoruz. Bu da metabolizmamızı destekliyor. Galiba hayattaki o başarıyı sağlayabilmek için, sağlıklı olabilmek için uyku, beslenme, bunlar bir zincir. Ve Egzersiz, evet. egzersiz değil mi? Hayatımızın olmazsa olmazları. Uykusuz kaldığın gece tatlı isteğin artıyor. Hareketsiz olduğun zamanlar kilon artıyor. Harika özetliyorsunuz. Kilon arttıkça da hastalıkların artıyor. Ve mutsuz oluyorsunuz. Dolayısıyla vücudumuzdaki yağ oranı, ağırlıktan bağımsız konuşuyorum. Ağırlıkla da bu tabii perçinleniyor. Vücudumuzdaki yağ oranı arttıkça inflamasyon dediğimiz sorun Yangı artıyor, meydana değil geliyor. mi? Kesinlikle öyle ve inflamasyon nerede hangi dokuya zarar vereceği bazen çok belirsiz olabiliyor. Otoimmün hastalıklarla beraber tablo daha da kötüleşebiliyor. Vücut ağırlığından ziyade vücudumuzun yağ oranı çok mühim. Dolayısıyla kadınlarda örneğin %30, erkeklerde %25'i geçmemesi gerekiyorsa bunu yaşa cinsiyete göre sağlamaya yönelik bir beslenme rutini veya yaşam tarzı değişikliğine ihtiyacımız var demektir. O zaman Ramazan ayı boyunca ne yapacağız? Mutlaka sahura kalkacağız. Kesinlikle. Dengeli besleneceğiz. Spor yapmayı ihmal etmeyeceğiz ve iyi uyuyacağız. Elif Melek Avcı çok teşekkür ediyorum. Ben Uzman teşekkür diyetisyen. ederim. Sorularınız var biliyorum. Yanıtlarsınız sosyal medyanızdan Tabii çok ki. mutlu olurum. Çok Tabii ki. teşekkür ederim. Soruları bekliyorum. İyi yayınlar, iyi Ramazanlar herkese. Çok teşekkürler.